Altınözü'nden Antakya'ya doğru çıktık. Nelerle karşılaşabileceğimizi tabii ki bilmiyorduk ve ben Antakya Narlıca'ya yetiştiğimde yıkık binaları gördüm. Orada evet büyük bir yıkım vardı. Depremin etkisini o anda biraz daha hissettim. Çünkü Altınözü'nde o kadar yıkım yoktu. Ben Selim Bayrakçıoğlu. Altınözü İsa Mesih Kilisesi pastörüyüm ve size bu yayını oradan yapıyoruz. Ben Altınözü'nde burada doğdum ve büyüdüm. 1959 doğumluyum. Hristiyan bir mahallede, bir ailede doğdum. Mesleğim marangozluk. Yaklaşık 40 yıl burada Altınözü'nde marangozluk yaptım. Aslında bu yayını yapmamızdaki amaç 6 Şubat günü yaşanan deprem olayı üzerinde biraz konuşmak ve o gün yaşananlar ve bugüne kadar yaşadıklarımız hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Evde uyurken sabaha karşı saat 4.15'e, 4.17'de olan o depremle uyandım. Aslında sarsıntıdan çok beni uyandıran şey sesti. Bir cam yığınının veya bir kiremitlerin üzerinde, tuğlaların üzerinden geçen bir paletliği düşünün, dozeri düşünün. Öyle bir sesti ve ben o sese uyandım. Deprem olduğunu kalktıktan belki saniyeler sonra ancak algılayabildim. Duvarın bir koridorun bu tarafına, bir bu tarafına savuruyordu adeta. Deprem hakkında bildiğimiz, öğrendiğimiz, yapmamız gereken her şeyi unutuyorsunuz o anda ve bilinçsizce bir takım şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve o anda benim ve eşimin ağzından dökülen kelimeler "Ya Rab bize merhamet et, Ya Rab bize merhamet et, Ya Rab bize merhamet et" şeklindeydi. Yani belki hayatımda içten yaptığım dua oydu diyebilirim. Eşimin de aynı şekilde. Almamız gereken basit şeyleri aldık bir terlikle, pijamalarla ve kendimizi sokağa attık. Dışarısı soğuk. İster istemez içinizden de gelen bir ürpertiyle tir tir titriyorduk. Soğuktan mı, korkudan mı, telaştan mı? Tabii ki kestirmek zor. Telefonlar çekmiyor, elektrikler kesildi. Sabah olmak bilmiyordu. Tıpkı o yaşadığımız 100 saniyelik deprem anı nasıl bitmiyorsa o saatlerde güneş bir türlü çıkmıyordu sanki. Fakat yıkımın farkında değildik. Altınözü'nde olup bitenlerin çok azını, sadece mahallemizde olup bitenleri, Antakya'da ne olup bitti, 11 ilde depremin etkisi ne kadar, bütün bunları çok sınırlı bir bilgiye sahiptik. İnsanların açlığı başladı, susuzluk tabii ki başladı ve cesaretini toplayan evine geçip ihtiyaçlarını alabiliyordu. Fakat evlere girmek çok riskli idi. Biz sabahleyin kendimize gelince biraz barınacak bir yere ihtiyacımız olduğu kesin. Kilise binamız aklımıza geldi bu arada. Dedik orayı bir kontrol edelim. Eğer sağlamsa belki oraya barınabiliriz. Geldik kilise binamızı kontrol ettik ve kilise binamız hamdolsun tamamen sağlamdı, hiç etkilenmemişti ve bu bizi biraz cesaretlendirdi. Bizim kilise binamızın alt katında çok geniş bir salonumuz var ve çok kısa bir sürede oraya neredeyse 70-80 kişi dolduk. Sadece bir barınma yerinin olması başlı başına önemli bir şeydi ama yeterli değildi. Bu insanların beslenmeye ihtiyaçları var, suya ihtiyaçları var
ve sular kesik olduğu için tuvaletleri kullanırlarsa bu sefer bu sorun ortaya çıkacak ve akşama doğru sularımız bitti. Su tedarik etmek zorundaydık ve yiyecek tedarik etmek zorundaydık. Herkes evinden getirebildiği ne bulduysa, ekmekti, peynirdi, çökelekti vesaire, zeytindi, bunları toparlamaya çalıştık ve açlığımızı ilk gün akşama doğru bu şekilde bastırmaya çalıştık. Oğlum Antakya'da yaşıyor ve tabii ki biz de onu merak ediyoruz. Çünkü Antakya'da neler olup bittiği hakkında bir bilgimiz yok. Onları Antakya'dan almamız gerekiyordu. Arabaya atladık ve oğlumla onun eşini Antakya'dan almak üzere Altınözü'nden Antakya'ya doğru çıktık. Nelerle karşılaşabileceğimizi tabii ki bilmiyorduk ve ben Antakya Narlıca'ya yetiştiğimde yıkık binaları gördüm. Orada evet büyük bir yıkım vardı. Depremin etkisini o anda biraz daha hissettim. Çünkü Altınözü'nde o kadar yıkım yoktu. Oğlumun evine normalde ben evimden oraya kadar 15 dakikada ulaşıyordum. Fakat o günü buradan oğlumu almamız için 2 saat zaman harcamak zorunda kaldık. Onların yüzünde de korkuyu ve dehşeti bizden daha fazla gördüm. Ve Altınözü'ne oğlumu getirdik. Sanırım 3. veya 4. gün bize çadır geldi. Çadırları bize getirenler bu konuda daha önce Van depremi, Elazığ depreminde tecrübeli olan kardeşler ve hazırlıklıydılar. Bizlere çadırlarla beraber bir takım ihtiyaç duyacağımız gıdalar vesaire, su getirdiler. Çünkü müthiş bir şekilde su sıkıntısı çekiliyordu. Kilise bahçemizde bir basket potası var. O basket potasının bidon gibi bir şey var. Onu su dolduruyorsunuz. Susuzluk o kadar arttı ki biz şunun içinde su var bu ağırlık oluşması için. Bunu boşalttık ve lavabolarda kullanmak üzere kullandık. O kadar su sıkıntısı çektik. Daha sonra bir depo tedarik ettik. Depoyu, bizim kamyonetimiz var, onu kuyulardan doldurup getiriyorduk ve burada tuvalette, lavabolarda kullanılmak üzere o suyu kovalarla aşağıya kilise binamıza taşıyorduk. Soğuk olduğu için aşağıda soba kurduk, sobayı yakıyorduk ve yaşlılarımız, hastalarımız o şekilde orada ısıtmaya çalışıyorduk. Bize gerek Türkiye içinden gerekse Türkiye dışından yardımlar gelmeye başladı. Kardeşler basit kendi arabalarının bagajlarına sığdırabildikleri kadar yardım getirmeye başladıkları zaman bu iş biraz daha bizim için kolaylaştı. Gıdaya ulaşmak kolaylaştı. Tabii dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden gelen her bir kişiye, kardeşe çok teşekkür ediyoruz. Kendimize odaklanmadık, ihtiyaçlarımıza odaklanmadık ve insanlara yardım etmeyi arzuladık ve biz çorba yapmaya başladık gelen yardımlardan ve muhtaç olanlara, yaşlı olanlara çorba servisi yapmaya başladık. Günde 450-500 kişiye çorba verdik yaklaşık 10 gün boyunca ve bunu yapmaya başladığımız zaman bu bizde harika bir moral düzelmesine ve motivasyona vesile oldu. Gelen ihtiyaç sahiplerine çadırlar gelmişti ve çadırlar dağıtmaya başladık. Battaniye geldi, onları dağıtmaya başladık. Tabii bunu bizim kendi imkanlarımızla, kendi gücümüzle yapmamız mümkün değildi. Biz depremin 6. 7. gününden sonra
depremzede olmamıza rağmen sanki deprem bölgesinin dışından gelmiş de insanlara yardım etmeye başladık. Bu harika bir şeydi bizim için ve bizi belki o atmosferden çıkaran şey de buydu. Çünkü biz Altınözü İsa Mesih Kilisesi olarak küçük bir kiliseyiz. İmkanları olmayan ya da kıt imkanlara sahip bir kiliseydik. Fakat hamdolsun ki Rab o kadar harika bir şekilde kardeşleri kullandı ve dünyanın her yerinden. Bu süreçte depremin bana öğrettiği en harika şeylerden bir tanesi, o kardeş kelimesinin altını kardeşlerimiz o kadar harika bir şekilde doldurdular ve bunu bize hissettirdiler ki biz de onların aldığımız motivasyonla bu hizmeti sürdürüyoruz ve bu bize müthiş bir güç oldu. Kilise olarak bu süreçte çok iyi bir hizmet verdiğimize inanıyorum. Bunu da öncelikle Rabbin sağlayışıyla, ondan sonra kardeşlerin o kardeşlik aşkıyla, birlik ruhuyla bizim yanımızda durmalarıyla biz bunu bugüne kadar sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. İnsanların ihtiyaçları olduğu sürece onların yanında durmaya gayret edeceğiz. 10-15. günü çadır dağıtırken bir araba geldi, durdu kilise binasının kapısında ve içinde 2 tane Suriyeli vatandaş ve ben o arabada oturan adamın yanına gittim, kapıyı açtım. Kapıyı açmamla beraber baktım ki adamın sağ bacağı yok ve dedi ki hastaneden geliyoruz, yeni taburcu olduk, bacağımı kaybettim, eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Ağlamaya başladı. O ağlamaya başlayınca tabii ben de duygulandım, ben de ağlamaya başladım. Ve senin için dua etmek istiyorum dedim, müsaade aldım. Evet dedi, lütfen benim için dua et. Onunla beraber onun için dua ettim ve bana sarıldı, teşekkür etti. O şekilde ihtiyaçlarını da verdik ve ayrıldı. Ayrıldıktan yaklaşık 1-2 saat sonra beni aradı telefonla. O dedi ki çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık dedi biz Suriye'den çıktıktan sonra acılar içindeydik hep ve bu depremin acısı ekstra bir şeydi ve bizi tamamen yaşama umudumuzu yitirmiştik. Ama senin orada bana sarılman, benimle beraber ağlaman ve benim için dua etmen bende yeniden bir yaşama umudu var etti. Bunun için sana teşekkür etmek istedim. Onun için aradım ve şimdiye kadar da sık sık arar ve görüşürüz. Depremin etkisini daha sonra farklı hikayeler de işittik. Farklı acılara da tanık olduk. Fakat o bende bir iz bıraktı. Afetler insanlık tarihi kadar eski her zaman olacak ve olmaya devam edecektir bunlar. Kutsal kitap da bunların olacağını zaten söylüyor. Fakat bütün bitenlerden bizim çıkarmamız gereken dersler ne? Bu deprem bizlere ne öğretmek istiyor? Bütün bunlara bir bakmak gerekiyor elbette ki. Aslında insanoğlunun ne kadar zayıf, aciz, çaresiz ve yetersiz olduğunu gösterdi. İstediğimiz kadar sağlam binalarda oturduğumuzu zannedelim ama o deprem anında paniğe ve korkuya düştük ve bu aslında çok da güvenli olmadığını bize gösteriyor. Nice buna benzer dünyanın parasını vererek alınmış olan lüks daireler, villalar bile sakinleri için, sahipleri için maalesef güvenli sığınaklar olamadılar veya insanlar
oraları terk edip çıktılar. Antakya'dan bir örnek vermek gerekirse, Antakya'nın en lüks apartmanı veya sitesi diyebileceğimiz yerler bile maalesef ölümlerin en çok olduğu alanlar olabildiler. Ki bunlar çok sağlam yapılmıştı ama doğanın gazabı karşısında maalesef ayakta duramadılar, duramıyorlar da. Öğrenmemiz gereken dersler şudur. Sadece ve sadece Davut'un söylediği gibi sığınağım sensin ya Rab. Kayam sensin ya Rab. Ancak onda biz güvenlikte olabiliriz. Ancak onda gerçek güvene ve gerçek anlamda esenliğe orada sahip olabiliriz. Birçok insan için belki şu soruyu sorma hakkı doğuyor. Rab bizi cezalandırıyor mu? Rab bizi yargılıyor mu? Neden bu başımıza geldi? Çok günahkar olduğumuz için mi bütün bunlar başımıza geliyor diye düşünmek elbette ki mümkün insanlar. Fakat bunların hiçbirisi ne Tanrı bizi yargılamak için yapıyor bunları, ne de cezalandırmak için yapıyor. Tanrı merhametli bir Tanrıdır ve ondan ölüm değil, yaşam gelir. O insanların ölmesinden değil, ancak yaşamasından zevk alan bir Tanrı. Kutsal Kitaptan bunu öğreniyoruz. Fakat o zaman bu olup bitenlerin amacı ne diye sorabiliriz. Belki şöyle diyebiliriz, yani bunlar yargı değil ama uyarı diyebiliriz. Evet, Tanrı kendisinden uzaklaşan, kendisine sırtını dönen insanlara bir mesaj, bir uyarı olarak kullanır. Bazıları şunu soruyor, Tanrı isteseydi bunu engelleyemez miydi? Elbette ki Tanrı isteseydi bunu engelleyebilirdi. Fakat Tanrı insana verdiği özgür iradeye her an müdahale etmek istemiyor. Çünkü bu dünyayı yarattı ve insanın egemenliğine verdi ve dedi ki sen al ve burayı sen idare et ve burayı senin egemenliğine veriyorum. Fakat insanoğlu günaha düşerek o egemenliği şerrire teslim etti ve bugün dünyada şerririn egemenliği var ve Tanrı insana verdiği özgür iradeye müdahale etmek istemiyor. Eğer müdahale ederse o zaman biz her birimiz robottan farklı oluruz ve Tanrı her zaman bizi sadece ve sadece bir robot olarak kullanmak yerine bizim kendi özgür irademizle, kararlarımızla ona itaat etmeyi, sevgi yolunu, merhamet yolunu, hizmet yolunu, eşitlik yolunu ve bütün bunları seçmemizi, özgür irademizle yapmamızı istediği için bize bırakıyor. Ve zaman zaman bundan uzaklaştığımızı gördüğü zaman bu gibi şeyleri kullanarak bizleri aslında uyarmak istiyor. Temenni ediyorum ki bu uyarılardan herkes kendine düşen payı çıkarır ve Tanrı'nın istediği yaşamlar yaşamaya vesile olur diye ümit ediyorum. Kutsal Kitapta bir ayet var, Romalılar 8:28'de. Her şeyin iyiliğimiz için işlediğini biliriz diyor. Tabii buradaki iyilik ne diye sormak hakkınız ve buna cevap vermek çok da basit değil. Ama şu anda görmeye olabiliriz. Fakat ileride bundan çıkacak olan iyiliği inanıyorum ki eğer iyi olan bir Tanrı'ya iman ediyorsak onun her sözünün doğru, gerçek ve bir gün gerçekleşecek olduğuna da bütün yüreğimizle iman ediyoruz sevgililer. Onun için Rab'den temennim ve dileğim gerçekten bu en zor ve en acı olaylardan Rab iyi şeyler çıkarmaya kadir olan Tanrı'dır ve bize onları görecek gözler ve anlayacak yürekler versin diye bütün kalbimle dua ediyorum. Evet, biz bu süreçte insanlara
empati yapmayı bilmemiz lazım. Acılarıyla acılanmamız ve onların hüzünleriyle hüzünlenmemiz gerekiyor. İnsanların ihtiyacı olan sadece yiyecek, içecek ve barınma değil. Tabii ki bunlar önemli şeyler ve biz kilise olarak bunları karşılarken elbette ki yanlış bir şey yapmıyoruz. Ama insanların bunların ötesinde de bir şeylere ihtiyacını olduğunu bilerek o ihtiyaçlarını da tabii ki onları rızasıyla eğer konuşmak isterse, eğer birlikte dua etmek isterse, eğer sana içini dökmek isterse kardeşler olarak buna her zaman hazır olmalıyız ve biz bunu yaptığımız zaman o zaman insanların aslında iç dünyasına, yaralarına ve onların işitmek istedikleri şeylere ulaşabiliyoruz. Bu zor zamanda az önce verdiğim örnekte hiçbir şey yapmadım. Sadece adamı dinledim. Bana kaybettiklerini söyledi. Onunla beraber empati yaparak ağladım ve onun için Rabbe yakardım. Biz de bunu her önümüze çıkan acılı yürek için, acılı bir birey için, baba olabilir, anne olabilir veya bir çocuk olabilir ailesini kaybetmiş. Bunları yaptığımız zaman inanıyorum ki Rab bizim aracılığımızla harika işler yapacaktır sevgili kardeşler. Onun için 2. Korintoslar 1. bölüm 4. ayet diyor ki ondan aldığımız teselli ile her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için her sıkıntımızda bizleri teselli eden, her tesellinin Allah'ı Rab mübarek olsun. Rab bizleri teselli ediyor ve biz birilerini teselli etmek için Rab tarafından hazırlanıyoruz ve bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Sadece ve sadece dünyasal ihtiyaçlara odaklandığımız zaman o zaman bunu kaçırmış oluruz. İnsanların evet onları dinleyecek birine ihtiyaçları var. İnsanların başlarını omuzlarına dayayıp ağlamak istedikleri birilerine ihtiyacı var ve onun için onları bu şekilde anlarsak, empati yaparsak inanıyorum ki verdiğimiz gıdadan, verdiğimiz battaniyeden daha iyi şeyler vermiş olacağız. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Yıkılan her şeyi yapmak elbette ki mümkün ve yapılacak da ama en önemlisi yıkılan umutları tekrar ve tekrar yeşertmek için biz kiliselere ve inancı olan kardeşlere büyük sorumluluk düşüyor. Umudu olmayanlara, umudunu kaybetmiş olanlara umudu aşılamak ve onları hayata bağlayacak olan şeyin umut olduğunu onlara hatırlatmak her birimizin görevi olsun ve onlara umudun her zaman var olduğunu hatırlatalım sevgililer.